Merhabalar. Bugün hep birlikte glutensiz ıspanaklı kiş yapacağız. Yarım paket oda sıcaklığında erimiş margarinim var. 125 gram. Bir adet yumurtamı kırıyorum. Ardından yarım su bardağı kadar soğuk su ilave edeceğim. Turp hamuru olduğu için soğuk su olması gerekiyor. Toplamda 3 su bardağı glutensiz un kullanacağım turp hamurumu yaparken. İlk su bardağı glutensiz unumu ekledim. Bu tuzlu bir turp hamuru olacağı için şimdi bir çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum artık. Yoğurdukça unlarımı azar azar ilave edeceğim. Yoğurma işlemine devam ederken glutensiz unların şöyle bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Glutensiz un özü olmadığı için mi diyeyim artık çok yoğurmak istiyor. Hani hamurumu artık yoğurdum, bitti, elimi çekeceğim diyorsunuz. Tekrar yoğurmanız gerekiyor. Yani aslında hamurdan şeklini verene kadar, ne şekil verecekseniz o şeklini verene kadar elinizi hamurdan çekmemeniz lazım. Sürekli hamuru yoğuracaksınız. Orasını mıncıklayacaksınız, burasını mıncıklayacaksınız. Sürekli yoğurmanız gerekiyor ki bu hamur güzel olsun ve kıvamı güzel tutması için. Bu hamurun böyle bir özelliği var. Bunu belirtmek istedim. Hamurum artık bitti. Şimdi yağlı kağıdımı serip hamurumu içine alıyorum. Tekrar kenarlardan ortaya verecek şekilde hamuruma şekil vermem gerekiyor ki yağlı kağıdı sarıp buzdolabına kaldıracağım. Çünkü dinlenmesi gerekecek. Kenarların içe doğru yine avuç içlerimle aynı şekilde yoğurmaya devam ederek hamuruma şeklini veriyorum. Hamurum artık oldu. Güzel kıvam aldı. Şimdi yağlı kağıda sarıp yarım saat kadar buzdolabında dinlendireceğim ki hamurum daha güzel olsun. Dolapta dinlenen hamurumuzu artık aldık. Güzel bir kıvam almış. Üzerine bir yağlı kağıt daha ekleyeceğim. Yağlı kağıdı üzerine sereceğim ve bir merdane yardımıyla açmaya devam edeceğim. Tabi dolapta olduğu için biraz zor olacak. Bastıra bastıra içten kenarlara doğru ite ite turta kalıbımızın şekli kadar açmamız yeterli olacaktır. Hamurumu artık turta kalıbının büyüklüğünde açtım. Yağlı kağıtla çalışmanın bir kolaylığı da bu aslında. Direkt kolayca alacağım yağlı kağıdımı, turta kalıbının üzerine çevireceğim ve üzerindeki yağlı kağıdı çıkaracağım.
Hamuru kalıbın tabanına, kenarına, köşesine yerleşecek şekilde bastırarak kalıba yerleştiriyoruz. Hamuru ortadan kenarlara iterek hamurun olması gereken şeklini veriyoruz. Kenarlara bastırarak tartımızın şeklini vermemiz gerekiyor. Kenarlardaki fazla hamurları da bir bıçak yardımıyla alıyorum. Ama tabii ki bu aldığımız fazla hamurları da atmıyorum. Ben onları bir kenara aldım. Onlarla da güzel bir kurabiye yaptım. Tuzlu bir kurabiyem oldu. Onları da sizle paylaşacağım. Bir çatal yardımıyla hamurun tabanına doğru delikler açmanızı isteyeceğim. Bunu açmamızın nedeni ise hamurumuzun eşit ve homojen bir şekilde pişmesini sağlamamız ve tabanında açtığımız delikler hamur pişerken daha az hareket edecek ve daha güzel pişmesini sağlayacak. Turta hamurumuza fırında önden az pişirme işlemi uygulayacağız. Buna kör pişirme de deniyor. Bunun için bir yağlı kağıt koyacağım. Yağlı kağıdın üzerine de ağırlık olması için de bir bakliyat koyacağım. Ben nohut vardı. Nohut koydum. Hem bunlar ısıya da dayanıklı olduğu için nohutlarımızı koyuyorum. Hem turta kalıbımızın tabanının da güzel şekli çıkacak yağlı kağıtla birlikte. Bunu 180 derece fırında 20 dakika kadar ön pişirme yapacağım. Hem turta hamurunun tabanı hem de kenarları güzelce pişmiş olacak. Turta hamurlarım bir yandan pişerken ben de ıspanaklı iç harcımı yapmaya geçiyorum. Bir adet soğanı küp küp doğrayıp yağda kavuruyoruz. Üzerine de bir kaşık kadar salça ilave ediyorum. Onları da kavuruyorum hepsini birlikte. Soğanlarımız pişene kadar bunları bu şekilde kavuruyorum. Sonra bir yandan da ıspanaklarımızı yıkıyoruz. Onları küçük küçük doğruyoruz. Pişen soğanlarıma artık ıspanak harcımı ekliyorum. Ispanaklarımı ekledikten sonra üzerine biraz tuz, biraz pul biber ilave ediyorum. Tuzun biber ilave ettikten sonra bunları da karıştırıyorum. Ben üzerine kuru domates de ekledim. Tabi bu isteğe göre değişir. İster siz eklemeye edebilirsiniz. Ben kuru domates sevdiğim için güzel bir kıvam vereceğini düşündüğüm için de kuru domatesi de ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Bunları pişmeye bırakıyorum. Ispanaklarım piştikten sonra üzerine keçi peyniri ilave ediyorum. Hem keçi peyniri lezzet bombası olacak. Hem tadını da pekiştirecek. İçine birbirine geçmesini de sağlayacak. Sizde hangi peynir varsa onu ilave edebilirsiniz. Ben biraz daha tuzlu sevdiğim için keçi peyniri ilave ettim. Keçi peynirini de ilave ettikten sonra onları şöyle bir karıştırıyoruz. O da pişmiş olacak. Ispanaklarım pişti. Onları kenara aldım soğumaya. Ben de bunların içine sebzeyi bağlayacak bir sos hazırlıyorum. Aslında çok basit bir sos. Kremayla da hazırlanıyor bu ama ben daha hafif olsun diye yoğurdu tercih ettim. 2 kaşık yoğurdumu iyice güzelce çırpıyorum. Yoğurdumu güzelce çırptıktan sonra üzerine yumurta sarısı koyuyorum. Yumurta sarısını da ekledikten sonra onu da tekrar çırpacağım. Homojen bir hale gelene kadar, birbirine geçene kadar onları da çırpıyorum. Çırptıktan sonra soğuyan ıspanak harcıma ekleyeceğim onu. Onları da bir güzel karıştıracağım. Ön pişirme işlemi yaptığımız turta hamurumuz da hazır.
Üzerine yağlı kağıdı ve nohutları aldıktan sonra şimdi hazırladığımız ıspanaklı harcımızı da üzerine ekleyeceğiz. Kenarları gelecek şekilde güzelce yayacağım onları. Tabii benim ıspanak harcım biraz az olmuş. Siz tabii daha fazla yapın. Artık fırına girmeye hazır. Yine 180 derece fırında, zaten fırınım sıcak. 180 derece fırında 30 dakika kadar daha pişireceğiz. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarım devamını gelmesini istiyorsanız beni takipte kalın.